Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzel çantamızı öreceğiz. Şöyle yaklaştırayım. Gayet güzel hem güzel hem kolay bir çantamız oldu. Böyle çiçeklerden oluşan çok güzel bir çantamız oldu. Ben bu şekilde deri askı kullandım. Ama siz kendiniz de örebilirsiniz askısını. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çanta tariflerimin devam edebilmesi için lütfen abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan el işleri, sayfalarımın, kanallarımın ismi. Sizle beraber şimdi bu güzel çantamızı öreceğiz. Şöyle kenar kısmı da aynı bu şekilde gördüğünüz gibi motiflerden oluşuyor. Aynı devam eden motifler gördüğünüz gibi her sıra devam ediyor yanda da. Altında ben bu şekilde 3 tane motif tercih ettim. Siyah renkli ördüm. Siz beyaz da tercih edebilirsiniz alt kısmını. Şöyle çevirelim. Gayet güzel, kullanışlı, büyük bir çantamız oldu. Çantamız çok büyük. 600 gram ip kullandım. Onu da söyleyeyim. Çantanın ölçüleri videonun sonunda var. Eğer merak ediyorsanız ölçülerine bakabilirsiniz. Evet, motiflerimizi yaparak örmeye başlıyoruz. Şimdi hep beraber başlayalım. Ben kağıt ip kullandım ama siz istediğiniz iple, koton iplerle de, makrome iplerle de örebilirsiniz. Ya da istediğiniz farklı iplerle de örebilirsiniz. Ben bu şekilde renk geçişleri tercih ettim. Ama siz farklı renklerle kendiniz uygulayarak renk tonlarını kendiniz istediğiniz renklerle de örebilirsiniz. Şöyle motifimizin eni 14,5 santim oluyor. Çok küçük bir motif değil, büyük bir motif ama koton iplerle örecekseniz bu santimin boyutu daha da küçülebilir ya da ördüğünüz ipe göre daha geniş ya da daha dar olabilir. Siz kendiniz ipinize göre ayarlarsınız motiflerin boyutunu. Şimdi şöyle ortasını siyahla öreceğim ve üstünü beyazla ördüğüm bu motifimizin aynısından öreceğim. Siyahla başlayacağım şimdi motifimizi örmeye. Şu şekilde kağıt ip kullanıyorum. Ve 4 milim tığla örüyorum motifimizi. Şöyle bir halka yapalım. Sihirli halka yapıyoruz. Tığımızı içinden taktık. İlmeğimizi çıkardık. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki halkamızın içinden şöyle ilmeğimizi yine çıkardık. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. 2 tanesini örüyoruz. Diğer ikisini örüyoruz. Bu şekilde ikili trabzan yaptık buraya. 1. Bu zinciri de bir trabzan sayıyoruz. 1, 2. Aynı şekilde devam ediyoruz. İkili trabzanlarımızı yapmaya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ikili trabzan yaptık. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi buradaki sihirli halkamızın ipinden tutarak şu şekilde sıkıştıralım ilmeğimizi. Ortadaki sihirli halkamızı iyice sıkıştırdık. Ve burada önümüzde 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Bu zincirin üçüncüsünden şöyle tığımızı takalım. Bu ipimizi bırakıyoruz. Siz eğer aynı renkle devam etmek isterseniz aynı renkle burada kaydırma yaparak devam edebilirsiniz. Ben şimdi burada beyaz ipimizi ekleyeceğim. Şu şekilde beyaz ipimizi taktık. Ve şöyle hemen diğer ilmeğin içinden geçirip ipimizi sıkıştırdık. Bir tane zincir çektik. Ve buradaki ipimizi de ve bu beyaz ucumuzu da bu şekilde tutup içinden yürütelim. Hem örelim.
Ve bir tane zincir çektikten sonra aynı buradaki 3. zincirimizin tepesine kaydırma yaptığımız aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu uçlarımızı da içinden yürütüyoruz. Ve önümüzdeki hemen bu alttaki önümüzdeki ilk trabzandan batalım. İplerimizi de içinden yürüttük. Buraya aynı boşluğa bir tane daha 2 tane sık iğne yaptık. Bütün trabzanların tepesine 2'şer tane sık iğne yapacağız bu sıramızda. Önümüzdeki trabzana battık. İlmeğimizi çıkardık. İkisini bir ördük. Bir sık iğne. Aynı boşluğa tekrar battık. İlmeğimizi çıkardık ve bu şekilde ördük ve bir sık iğne daha yaptık. İp uçlarımızı şöyle çekiştirelim. Çok gevşek durmasın. Evet, bütün trabzanların tepesine 2'şer tane sık iğnemizi yapalım. Şu uçlarımızı da içinden yürüttük. Artık uçlarımızı yürütmeye gerek yok. Siyah ipimizi keselim. Bu uçlarımız burada arkada kalsın. Ve önümüzdeki trabzandan başlayarak yine hepsine 2'şer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane sık iğnemiz oldu. Evet, burada ilk başta başlamış olduğumuz birinci sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Bir kaydırmayla sıramızı birleştirdik. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki aynı kaydırma yaptığımız yere birinci sık iğnenin içine, tepesine tığımızı geçirerek tığımızdaki 3 tane ilmeğimizin ikisini ördük. Diğer ikisini ördük ve bir ikili trabzan yaptık. Aynı boşluğa 2 zincir çektik. Bir tane de ikili trabzan yaptık. 2 kez tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki sık iğnenin şöyle tepesinden battık. Yine ilmeğimizi çıkardık. Tığımızda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğin 2 tanesini ördük. 2 tanesini ördük. Ve diğer ikisini ördük. 2 kez dolayarak üçlü trabzan yaptık burada. Yine 2 kez doluyoruz. Ve buradaki aynı sık iğnenin tepesine aynı buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı sık iğnenin üstüne batarak yine tığımızda 4 ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük. İkisini ördük ve üçlü trabzan yaptık yine. 2 kez doluyoruz. Ve aynı boşluğa aynı buradaki üçlü trabzanları yaptığımız aynı sık iğnenin tepesine yine bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza bir kez doladık şimdi. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine batarak ilmeğimizi aldık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. 2 tanesini örüyoruz ve diğer ikisini örüyoruz. İkili trabzan yaptık buraya. Tığımıza doladık. Ve aynı buradaki ikili trabzan yaptığımız aynı sık iğnenin tepesine batarak bir ilmek çıkardık. Tığımızda 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Şimdi önümüzdeki sık iğnenin tepesine batarak ilmeğimizi çıkardık. Ve burada 2 tane ilmeğimiz var. Bunu bir seferde örerek sık iğne yapıyoruz. Yine önümüzdeki sık iğnenin tepesine battık. İlmeğimizi çıkardık ve bir kaydırma yaptık. Burada çiçeklerimizin yapraklarını oluşturuyoruz.
Bir, iki tane zincir çektik. Ve buradaki zincir çektiğimiz aynı boşluğa buradaki sık iğnenin tepesine batarak ilmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin 2 tanesini ördük. Diğer ikisini ördük. Tığımıza 2 kez doluyoruz. Ve önümüzdeki sık iğnenin tepesinden batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızda 4 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. Diğer ikisini ördük ve üçlü trabzan yapıyoruz burada. 2 kez doluyoruz yine tığımıza ipimizi ve buradaki sık iğnenin tepesine, aynı sık iğnenin tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Yine 2 kez doluyoruz ve yine aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi tığımıza doladık ve önümüzdeki sık iğneye batıyoruz. Tığımızdan ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. Diğer ikisini ördük. Bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve aynı boşluğa ikili trabzan yaptığımız aynı sık iğnenin tepesinden bir ilmek çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz yani. Şimdi önümüzdeki sık iğneye batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık ve bir sık iğne yaptık. Ve diğer sık iğneye batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık ve bir kaydırma yaptık. Ve buraya iki tane zincirimizi çektik. Aynı boşluğa ikili trabzan, 2 kez doladık. Diğer sık iğnenin tepesine üçlü trabzan, 2 kez doladık ve aynı sık iğnenin tepesine üçlü trabzan, 2 kez doluyoruz ve aynı boşluğa yine üçlü trabzan, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Aynı sık iğnenin tepesine tığımıza doladık. Sıradaki sık iğneye battık. Buraya bir ikili trabzan. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa bir tane de tekli trabzan. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne. Diğer sık iğnenin tepesine bir tane kaydırma ve 2 zincir. Evet, bu şekilde 2 tane daha yaprak oluşturalım. Toplamda 5 tane yaprağımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane daha aynı yapraktan örüp geliyoruz. Burada en sona bir tane sık iğne yaptık ve kaydırma yaptığımız yere kadar geldik. Birinci kaydırma yaptığımız yere kadar bir üst sıraya çıkacağız şimdi. Burada ben yine rengimi değiştiriyorum. Üst sıraları öreceğim, renge geçeceğim. Şöyle ipimizi burada ekleyeceğiz. Evet, bir tane sık iğne yaptıktan sonra önümüzde iki tane zincir vardı ilk başta başladığımız. Bu zincirin ikincisine batalım. İpimizi burada ekliyoruz. Şu şekilde beyaz ipimizi çektik, sıkıştırdık. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çektik. Uçlarımızı sıkıştırıyoruz ve yine içinden yürüteceğim burada şimdi. 3 tane zincir çektik, tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın şu şekilde tepesinden batalım. Şöyle düzgün batalım. Tellerine dikkat ediyoruz.
Şimdi buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Hepsini bir seferde ördüm. Önümdeki 1, 2, 3 tane üçlü trabzanın tepelerine 1, 2, 3 tane sık iğne yapacağım şimdi. 1, 2, 3 tane sık iğnemizi ördük. Şu uçlarımızı çekiştirelim. Şimdi yine buradaki gibi tekli trabzan yapacağız. Tığımıza doluyorum. Önümüzdeki trabzanın tepesine batarak ilmeğimizi çıkardım. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örerek tekli trabzan yaptım. Tığımıza doluyorum. Önümüzdeki ilmeğin tepesine batalım. Buraya 1, 2 ikili trabzan yaptık. Bu uçlarımızı yürütmeyelim artık. Beyaz ucumuzu keselim. Tığımıza doladık. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapalım. Evet, şimdi burada önümüzde kaydırma yaptığımız ilmeğimiz var. Bu kaydırma yaptığımız yere boşluğu atlıyoruz ve 1-2 tane çekmiş olduğumuz zincirin ikincisine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki ilmeğin buradaki alttaki ikili trabzanın şöyle üstünden tığımızı geçiriyoruz. 3 tane ilmeğimizin hepsini bir seferde örerek tekli trabzan yapıyoruz. Ve alt sırada 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapmıştık. Bunların tepesine birer tane sık iğne yapacağız. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doluyoruz. Ve önümüzdeki trabzanın tepesinden batarak tığımızdaki 3 ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki ilmeğin trabzanın tepesine batalım. Buraya bir tane ikili trabzan. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine batalım. İkili trabzan. Ve burada kaydırma yaptığımız boşluğu atladık, kaydırmayı atladık. 1-2 tane çekmiş olduğumuz zincir var. Bu zincirlerin 1, 2, ikincisine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Önümüzdeki ilmeğe yine batarak tekli trabzan yaparak başlıyoruz. 3 tane sık iğne. Bir tane tekli trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Ve buradaki zincirin ikincisine batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani bu aralarda 3 tane ikili trabzanımız oldu. Birini zincire yapıyoruz. Diğerlerini buradaki trabzanların tepesine yapıyoruz. Devam edelim. Buradaki yapraklarımızın tepesine de aynı işlemi örerek devam ediyoruz. Evet, burayı beraber örelim. Bir tane tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi yine 2 tane ikili trabzan yapalım burada sıramızın sonunda. Sonuncu sık iğnenin tepesine de ikili trabzan. Başladığımız yere kadar geldik. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlamıştık bu sıramızda. Ve buradaki 1, 2, 3. zincirimizin tepesine batıyoruz. Ve bir kaydırma yapıyoruz. Burada 1, 2 tane zincir çekelim.
Önümüzdeki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz şimdi. 1, 2, tekrar doladık. Ve buradaki alttaki sık iğnenin tepesine de batarak ikili trabzan. Ve önümüzdeki sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Ve bu sık iğnemizi yaptığımız aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bir tane, ilk başta iki tane zincir çektik. Bir tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan. Burada da aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yaptık. İki tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Ve önümüzdeki sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan. Aynı sık iğnenin tepesine bir tane daha ikili trabzan. Aynı boşluğa. Şimdi burada çiçeğimizin yaprakları 1, 2, 3, 4, 5 tane, 5 taneydi. Bu modelimizi kareye dönüştüreceğimiz için 1, 2, 3, 4 tane köşemizi oluşturacağız bu sıramızda. Buralarda köşelerimizi oluşturacağız yani 4 tane. Evet, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Önümüzdeki trabzanın tepesine ikili trabzan. Önümüzdeki trabzanın tepesine yine ikili trabzan. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın tepesine batıyoruz. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. Hepsini bir seferde ördük ve tekli trabzan yaptık. Önümüzdeki trabzanın tepesine bir sık iğne. Önümüzdeki trabzanın tepesine bir tane daha sık iğne. 2 tane sık iğnemiz oldu. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın tepesine batıyoruz ve bir tane tekli trabzan. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Diğer trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Diğer trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 tane zincir çekip yine burada da köşemizi oluşturuyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine batalım. Bir ikili trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Ve önümüzdeki trabzanın tepesine ikili trabzan. Önümüzdeki trabzanın tepesine ikili trabzan. Önümüzdeki trabzanın tepesine şu şekilde batıyoruz ve hepsini bir seferde örüyoruz. Tekli trabzan yaptık. Ve bu ikisine birer tane sık iğnemizi örüyoruz. Diğerine 2. 2 tane sık iğnemizi ördük. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın tepesine batarak bir tane tekli trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın tepesine ikili trabzan. Önümüzdeki trabzanın tepesine ikili trabzan. Önümüzdeki trabzanın tepesine 2 tane aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. 2 tane zincir. Diğer trabzanın tepesine ikili trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Diğer trabzana ikili trabzan. Diğer trabzana ikili trabzan. Diğer trabzana tekli trabzan. Hepsini bir seferde ördüğümüz tekli trabzan. Diğer trabzana sık iğne. Diğer trabzana sık iğne.
Evet, bu şekilde modelimizin köşeleri bu şekilde oluşuyor. Bir tane daha köşe oluşturacağız. Sıramızın sonuna kadar gelmiş olacağız. Bir sıra daha öreceğiz bundan sonra ve motifimiz bitiyor. Buradaki köşemizi de oluşturup gelelim. Evet, burada arada 2 tane sık iğne yaparak sıramızı bitiriyoruz. Köşelerimizi oluşturduk. Şöyle elimizle düzeltelim. Bu arada bütün motifleri bittikten sonra ütüleyeceğim. Ütülüyorum. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Sıramızın başına kadar geldik. Şimdi burada ilk başta 1-2 tane zincir çekmiştik. Bu zincirin ikincisine batalım. Bir kaydırmayla sıramızı birleştirdik. 1, 2, 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktık. Şimdi burada bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Önümüzdeki trabzandan başlayalım. İkili trabzan. Hepsine ikili trabzan yapıyoruz köşeye kadar. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımız oldu. Buradaki zincir boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan, aynı zincir boşluğuna yine bir tane daha ikili trabzan, 1, 2 tane zincir ve aynı buradaki zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz. Ve bu aralardaki bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sıralarımızı bitireceğiz. Hepsine birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet, kenara kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, köşeye kadar ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi buradaki zincir boşluğuna batalım. İkili trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 2 tane zincir. Ve aynı zincir boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz köşelerimizde. Aralardaki trabzanların hepsinin tepesine birer tane ikili trabzan yapacağız burada da. Evet, bu sıramız bu şekilde. Bu sıramızı anlatmayayım ben. Aynı buradaki gibi köşelerimizde burada da aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlayacağız. Son sıramız zaten. Şu aralarda kaç tane trabzan olduğunu söyleyeyim. Bütün kenarlar için aynı trabzana ulaşmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane trabzan olacak her kenar için. Sıramızın başına kadar örüp gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar ördük. Köşelerimizi oluşturduk. Buralarda da aynı şekilde aynı köşemizi oluşturduk. Ve şöyle saydığımız zaman bu başlangıç yerinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ikili trabzanımız oldu. Buradaki üçlü zincirimizi de saydım. Bununla beraber 16 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi motifimiz bitti. Burada ipimizi keselim. Şöyle ucumuzu çıkaralım. Ve buradaki 3 tane zinciri geçtikten sonraki trabzanın tepesinden şöyle altından tığımızı geçiriyoruz. Ve bu ipimizi şöyle tığımıza dolayarak içe doğru çektik.
Ve şimdi burada ilmeği çıkardığımız aynı yerdeki trabzana şu şekilde alttaki ilmekle beraber tığımızı taktık. Ve bu ucumuzu buradan içe doğru çekiyoruz. Ve bakın bu şekilde gayet düzgün bir tane daha ilmek oluşturarak düz bir şekilde sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi burada bu alttaki ilmeğin gövdesinden tığımızı takalım. Ve buraya bir düğüm atarak ipimizi sağlamlaştırıyoruz. Ve bu ucumuzu ilmeklerin arasından geçirerek kaybedeceğiz. Bu şekilde içinden bir müddet yürüttükten sonra fazla gelen ucumuzu kesiyoruz ya da bitene kadar bu şekilde yürütebiliriz altından. Şimdi buradaki başlangıç ucumuzu da sıkıştırdıktan sonra önümüzdeki birinci hemen çekmiş olduğumuz zincirin gövdesinden ipimizi takıp yine buraya da ipimizi sıkıştıralım, bir düğümle bağlayalım. Ve buradaki trabzanların altından kaybolana kadar ucumuzu döndüre döndüre ilmeklerin altından gizliyoruz. Evet, bu şekilde ipimiz bitene kadar trabzanların altından ipimizi geçirerek orta kısmında motifimizi kaybedelim. Bu şekilde ipimiz bitene kadar aynı şeyi tekrarlayarak orta kısmında ucumuzu kaybediyoruz ve buradaki fazlalık uçlarımızı da kesiyoruz. Ben kağıt iple ördüğüm çantalarımı, motiflerimi hepsini bittikten sonra tersinden ve yüzünden buharlı bir ütüyle ütünün ikinci derecedeki ısısında ütülüyorum. Siz de eğer ütülemek isterseniz ütüleyebilirsiniz. Evet, motifimizi ütüleyeyim ve daha sonra birbirine nasıl eklediğimi anlatayım size. Evet, motiflerimizi ördük. Beyaz çiçeğimizin olduğu motifler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacak. Ama siz isterseniz beyazı daha çok kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayın. Siyah renkli ördüğümüz motiflerimizde 19 tane motife ihtiyacımız var. 19 tane siyah çiçeğimiz, 8 tane beyaz çiçeğimiz olacak şekilde ördüm ben. Siz bunları tamamen kendi zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz sayılarını. Şimdi çantamızın iki parçasını da önünü ve arkasını bu şekilde birbirine birleştirdik. Bir ön yüzünü birleştirdim ben. Bu şekilde aralardan kaydırmayla birleştirdim. Ve nasıl birleştirdiğimi şimdi buradaki parçamızda size göstereyim. Şimdi şu şekilde bir düğüm atarak ipimizi sabitliyoruz tığımıza. Şu parçaları ayırayım şu an. Şöyle çevirelim. Buradaki siyah parçamıza birleştirerek başlayacağım şimdi. Şunları da alalım. Şu an ihtiyaç yok. Buradaki siyah parçamızın şu köşedeki boşluktan tığımızı geçirip bu ilmeğimizi buradan çıkardık ve bir zincirle sabitledik. Ve diğer parçamızı aldık. Buradaki boşluktan yine batarak bir kaydırma yapıyoruz. Ve şimdi ipimizi alta çektik. Ve önümüzdeki birinci trabzanın ilmeklerinden batıyoruz. İlmeğimizi ipimize doladık, tığımızı ve bu şekilde kaydırma yapıyoruz buraya. Önümüzdeki karşıdaki trabzanın da ilmeklerinden batalım. Buraya da tığımıza ipimizi doladık ve bir kaydırma yaptık. Karşıdaki trabzanın ilmeklerinden battık, ipimizi doladık, kaydırma yaptık.
Ve önümüzdeki ilmeklerin tepesinden battık. Tığımıza doladık ve kaydırmamızı yaptık. Yine karşıdakinden batıyoruz. Kaydırmamızı yapıyoruz bu şekilde. Bir karşıdaki trabzanların tepesine batarak kaydırma yapıyoruz. Bir diğer karşıdaki trabzanın tepesine batarak kaydırma yapıyoruz. Alttan bu şekilde ipimizi tığımıza doluyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde kaydırmalarımızı yapıp gelelim. Evet, kenara kadar kaydırmalarımızı yaptık. En son buradaki zincir boşluğundan da tığımızı takalım. Kaydırmamızı yaptık. Buradaki zincir boşluğundan da kaydırmamızı yaptık. Evet, bu şekilde kaydırmalarımız buraya kadar örüp geldik. Şimdi beyazları ekleyeceğim. 3 sıra siyah olacak. 3 sıra beyaz olacak. Yine 3 sıra siyah olacak şekilde birleştirme işlemine devam edeceğiz. İpimizi üstte tutalım. Böyle daha kolay oluyor birleştirmesi. Şimdi karşıdaki beyazımızı alıyoruz. Ve onun buradaki zincir boşluğundan tığımızı geçirip ipimizi doladık ve kaydırmamızı yaptık. Ve şimdi diğer beyazımızı aldık. Bunun da buradaki boşluğundan batarak ipimizi doladık. Kaydırmamızı yaptık. Devam ediyoruz birleştirme işlemine. Yine burada da birinci trabzanın ilmeklerinden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi doluyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi karşısına denk gelen beyaz motifimizin de birinci trabzanın tepesinden kaydırmamızı yaptık. Evet, ikinci trabzanın tepesinden bir kaydırma. Karşısına denk gelen ikinci trabzanın tepesinden bir kaydırma. Evet, yine bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Karşılıklı bütün trabzanlarımıza kaydırmamızı yaparak motiflerimizi birleştiriyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar yine kaydırmalarımızı yapıp geliyoruz. Evet, sonuncu trabzanlarımız kaldı. Onlara da bir kaydırma, karşısına tek gelen sonuncu trabzanımıza da bir kaydırma ve buradaki zincir boşluğuna bir kaydırma, karşıdaki zincir boşluğuna da bir kaydırma yaparak bu birleştirmemizi de bu şekilde bitirdik. Şimdi buraya siyahlarımızı ekleyeceğiz. Yine karşıdaki siyahtan hepsinin ön yüz olmasına dikkat ediyoruz. Yine burada tığımızı buradaki boşluğumuzdan geçirdik. İpimizi doluyoruz ve bir kaydırma yaptık. Şimdi karşısına yine bir tane siyah çiçeğimizi ekliyoruz. Bu boşluktan tığımızı taktık. İpimizi doladık ve bir kaydırma yaparak birleştirdik yine. Önümüzdeki trabzana da batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Kaydırma. Ve ilk trabzandan bu karşıda da başlıyoruz. Yine kaydırmalarımızı yapmaya. Yine her trabzanımızın tepesine bir tane kaydırma yaparak karşılıklı gelecek şekilde
motifimizi birleştiriyoruz. Kenara kadar örüp geliyoruz. Evet, sonuncu trabzanımıza geldik. Buna da bir kaydırma. Karşısındaki sonuncu trabzana da bir kaydırma. Ve buradaki zincir boşluğuna yine bir kaydırma. Karşısına denk gelen zincir boşluğuna da bir kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde birleştirme işlemimizi bu aramız için gerçekleştirdik. Şimdi burada ipimizi keselim. Ucumuzu çıkardık. Ve bu uçlarımızı şu şekilde ters yönünü çevirip iç ters yüzünde çantamızın bu şekilde ilmeklerin arasından geçirerek kaybediyoruz. Evet, bu kadar kaybetmek yeterli. Fazlalık ucunu kesiyoruz. Bütün uçlarımızı bu şekilde çantamızın ters yüzünde içinden yürüterek kaybedeceğiz. Şimdi aynı burayı birleştirdiğim şekilde burayı da birleştireceğim. Buradan başlayacağım ve bu şekilde kaydırma yaparak yine aynı bu karşıda anlattığım gibi bu karşıyı da birleştirip gelelim. Evet, bu şekilde birleştirme işlemlerimizi yaptık. Bu aralarımız gördüğünüz gibi boş. Bu şekilde ekleme işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi de buralardan başlayarak bu şekilde birleştirme işlemi yapacağız. Evet, yine onun için de ilmeğimizi hemen oluşturalım. Bir düğüm atalım. Şöyle ben alt sıradan burayı anlatayım size. Aynı şekilde burayı da siz birleştirirsiniz. Şu şekilde yine buradaki köşedeki boşluktan tığımızı takıp ilmeğimizi çıkardık. Bir zincirle sabitledik. Ve yine karşıdaki buradaki boşluktan tığımızı geçirdik. Tığımıza doluyoruz ve bir kaydırma yaptık. Evet, bu şekilde. Şimdi ipimizi altta tutuyoruz. Alttan ekleme yapacağız. Aynı şekilde kaydırmalara devam ediyoruz. Bu birinci trabzanımızın ilmeklerinden tığımızı taktık. İpimizi doluyoruz. Ve buraya kaydırmamızı yaptık. Ve karşısına denk gelen ilk trabzandan bu şekilde yine ipimizi dolayıp kaydırmamızı yaptık. Şimdi karşıya denk gelen yine trabzanın ilmeklerinden kaydırmamızı yapıyoruz. Aynı biraz önce gösterdiğim birleştirme işlemini aynı şekilde uygulayacağız burada. Bu şekilde karşılıklı kaydırmalarımızı yapalım. Buradaki birleşim yerine kadar örüp gelelim. Bu şekilde kenara kadar kaydırmalarımızı yaptık. Şimdi burada en sonda bir tane trabzanımız kaldı. O trabzandan da tığımızı takıyoruz. İpimizi dolayıp yine bu şekilde kaydırmamızı yaptık. Karşısına denk gelen buradaki trabzanımızdan da yine bu şekilde takarak kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi buradaki zincir boşluğuna yine bu şekilde batalım. İpimizi alttan dolattırıyoruz bu şekilde ve direkt ilmeğin içinden çıkardık. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi karşısına denk gelen buradaki boşluktan da ipimizi doluyoruz. Ve buraya da kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi buradaki zincir boşluğuna geçeceğiz. Buradaki zincir boşluğuna batıyoruz. Alttan ipimizi çıkarıp ilmeğimizin içinden geçirdik.
Buradaki zincir boşluğuna battık. İpimizi doluyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz ve devam edeceğiz. Trabzanlara karşılıklı birer tane kaydırmalarımızı yapacağız yine. Bir diğer karşıdan, bir bu karşıdan trabzanların tepesinden birer tane kaydırmalarımızı yapalım. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yine karşılıklı gelecek şekilde yapıyoruz. Buradaki birleşim yerine kadar örüp gelelim. Evet, yine buradaki birleşim yerine kadar örüp geldik. Şimdi burada karşıdaki trabzanın şu şekilde ilmeklerinden geçirip ipimizi taktık. Ve burada bir kaydırma yaptık. Karşısına denk gelen trabzanın da bu şekilde tepesinden batarak bir kaydırma daha yaptık. Ve burada karşıdaki zincir boşluğundan şu şekilde tığımızı geçirdik. İpimizi doladık. Ve buraya da kaydırmamızı yaptık. Ve karşıdaki zincir boşluğundan da tığımızı taktık. İpimizi doluyoruz. Ve burada da kaydırma yaparak diğer tarafa geçiyoruz şimdi. Bu karşıdaki alttaki motifi eklemeye başlayacağız şimdi. Buradaki zincir boşluğundan tığımızı taktık, ipimizi doladık, kaydırmamızı yaptık. Ve karşısındaki buradaki zincir boşluğundan da tığımızda ipimizi doluyoruz. Kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi trabzanlara yine birer tane kaydırma yaparak devam edeceğiz. Karşılıklı bütün trabzanların tepesine birer tane kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, sonda birer tane trabzanımız kaldı. Bu trabzanların tepesinden de bir kaydırma, karşıdaki trabzandan da bir kaydırma ve buradaki zincir boşluğundan bir kaydırma ve karşısındaki zincir boşluğundan da bir kaydırma yapıp bir zincir çekerek ipimizi keseceğiz. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimiz de tamamlandı. Şöyle ipimizi keselim. Ucumuzu yine iç yüzünden içinden yürüterek ilmeklerin altından geçirerek kaybediyoruz. Başlangıç ucunu da bitiş ucunu da kaybediyoruz. Şimdi birleştirme işlemi bittikten sonra ütüleyeceğim tersinden modelimizi. Daha düzgün duruyor kağıt ip ütülendiği zaman. Aynı burada anlattığım şekilde burada yapmış olduğumuz birleştirme işleminin aynısını buradaki boşluklarımızı da birleştirmek için yapalım. Aynı şekilde burayı da örüp gelelim. Evet, bu şekilde ön ve arka parçamızı bitirdik. Birleştirme işlemimiz bitti. Şimdi bu şekilde tek tek motiflerimizi birbirine eklediğimiz bu yan kısma birleştirecek olduğumuz parçamızı birbirine ekledik. Şöyle yan kısmımız siyah, beyaz, siyah. Tabanımıza gelen yerde 3 tane siyah çiçeğimiz var. Yine bu kenarımız için de siyah, beyaz, siyah olarak birleştirdik yan motiflerimizi. Hepsini tek tek birleştirdik. İpimizi kopardık. Burada ekledik, burada kopardık. Kaydırma yaparak aynı burada birleştirdiğimiz gibi hepsini birbirine birleştirdik. Şimdi bu körüğümüzü çantamıza nasıl birleştirdiğimi de anlatayım size. Nasıl başladığımı. Şöyle bir parçamızı alalım buradan.
çantamızın ön yüzünden birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi düğümleyelim. Ve buradaki köşemizden başlayarak birleştirmeye devam ediyoruz kenarlarını. Şöyle burada bir tane zincirle sabitledik. Ve hemen buradaki kenardan zincir boşluğundan tığımızı geçirip bir kaydırma yapıyoruz. Ve yine trabzanlarımızın ilmeklerinden bu şekilde takarak karşılıklı bütün trabzanlarımızın tepesine kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Körüğümüzü de aynı şekilde karşılıklı kaydırmalar yapıyoruz. Evet, buradaki birleşim yerine kadar geldik. Şimdi burada da sonuncu trabzanımızın ilmeklerinden batalım. Kaydırma. Karşısına denk gelen sonuncu trabzanımıza da batıp bir kaydırmamızı yapalım. Şimdi buradaki zincir boşluğuna da bu şekilde batıyoruz. Bir kaydırma. Ve karşıdaki zincir boşluğuna da batarak bir tane kaydırma yapıyoruz. Ve şimdi buradaki zincir boşluğuna batacağız. Kaydırma yapıyoruz. Ve burada karşıdaki köşedeki zincir boşluğuna da kaydırma yapıyoruz. Trabzanların tepesinden kaydırma yaparak yine devam ediyoruz birleştirme işlemine. Karşılıklı hepsine teker teker kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, kaydırmalarımızı yapalım. Şöyle buradaki birleştirme yerini beraber yaptık. Buradaki birleştirme yerini de aynı burada olduğu gibi karşılıklı hepsini birleştiriyoruz kaydırma yaparak ve buradaki köşemize kadar örüp geliyoruz. Evet, şimdi bu şekilde köşeye kadar birleştirip geldik. Bu köşede de yine önümüzde bir tane trabzanımız kaldı. Bunun ilmeğinden geçirip kaydırmamızı yapalım. Ve bu karşıda da bir trabzanımız var. Bu trabzanın tepesinden de kaydırmamızı yapıyoruz. Köşemizde bu şekilde bir görüntü var şu anda. Burada bir köşe var. Burada da 2 tane köşemiz var. Şimdi karşıdaki köşeden bu şekilde tığımıza takalım. Kaydırmamızı yapalım. Ve buradaki boşluktan da tığımızı takıp kaydırmamızı yapıyoruz. Ve yine aynı buradaki boşluktan batıyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Ve karşıdaki diğer köşenin boşluğundan batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde köşe kısmımızı dönmüş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Birinci trabzandan batarak kaydırmamızı yapalım. Karşıdaki birinci trabzana da batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde kenar kısmımızda beyazın kenarına beyaz denk geldi. Siyaha siyah, siyaha siyah. Tabanımız için 3 tane siyahımız var. Karşılıklı 3 tane siyah çiçeğimiz var. Evet, karşılıklı kaydırmalar yaparak birleştirme işlemine devam edeceğiz. Aynı şekilde birleştiriyoruz kaydırmalarla. Evet, köşemizi döndük. Şimdi burayı nasıl birleştirdiğimi zaten burada anlatmıştım. Burayı örerken.
anlatmıştım. Buradaki boşlukla buradaki boşluğu birleştiriyoruz. Buradaki boşlukla da buradaki boşluğu birleştiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Kaydırmalarımızı yapıyoruz. Bu köşeye geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada da bir tek köşe var. Burada iki köşe var. Buraya iki kere kaydırma yapıp birer tane bunlarla birleştiriyoruz. Aynı burada anlattığım şekilde dönüşümüzü gerçekleştirelim. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Hepsine ve böyle köşemize döndükten sonra da yukarı kadar burada da kaydırmamızı yaparak en son bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve bitiriyoruz kenarımızın örülüşünü. Burayı bitirdikten sonra artık birleştirme işlemini anladığınızı düşünüyorum. Hepsini anlatmayayım ben. Kaydırmalarla birleştirdik ve diğer yönünü çevirdik. Buranın birleşmiş olduğunu düşünün şu an, ya da şöyle anlatayım. Şu şekilde birleştikten sonra en son burayı birleştirdikten sonra diğer parçamızı bu şekilde yine ön yüzünden, tabi siyahlara siyahın, beyazlara beyazın gelecek şekilde kenar kısmını yine birleştireceğiz. Alt kısmı zaten birleştirmiş olacağız. Ve buradan yine aynı şekilde buradaki zincir boşluğundan bir tane zincir çekerek kaydırma yaparak birleştirme işlemine başlayacağız. Diğer kenarda anlattığım şekilde buraları ve köşeleri aynı şekilde kaydırmayla birleştirip şöyle çantamızı bitirmiş olacağız. Evet, hepsini birleştirelim. Çantamızın kaydırmayla anladığınız şekilde hepsini birleştirip geliyoruz. Evet, çantamızın kenarlarını bu şekilde kaydırma yaparak birleştirdik. Hem ters yüzünden hem ön yüzünden şöyle kenarlarının hepsini kaydırmayla birleştirdik. Evet, iki kenarımızı da birleştirdikten sonra ağız kısmına kadar kaydırmalarımızı yaparak ördüm. Şimdi ağız kısmımızda şöyle en sonuncu kaydırmamızı yaptıktan sonra şöyle bir tane daha bozayım. En sonda buradaki boşluğumuzdan bir kaydırma yaptık ve karşısına tek gelen bu boşluğumuzdan da bir kaydırma yaptık. Ve yan körüğümüzü çantamıza birleştirmiş olduk. Şimdi kaydırma yaptıktan sonra bir tane zincir çekelim. Ve buradaki boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve önümüze gelen bütün trabzanların tepesine bu şekilde sık iğne yapacağız. Bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğne yapıp buradaki boşluğumuza kadar gelelim. Evet, kenara kadar sık iğnelerimizi yaptık. Buradaki birleşim yerine kadar. Buradaki zincir boşluğuna da batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve karşıdaki zincir boşluğuna da batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine önümüzdeki trabzanların hepsine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Buradaki birleşim yerlerine geldiğimiz zaman bu boşluğa bir sık iğne, bu boşluğa bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buradaki gibi. Evet, başladığımız yere kadar bir sıra boyunca bütün ağız kenarının hepsine birer tane sık iğne yapıp buraya kadar geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi ördük. Başladığımız yere kadar geldik. Şimdi burada bütün trabzanlarımıza sık iğne yaptıktan sonra buradaki zincir boşluğuna da bir tane batarak sık iğnemizi yapıyoruz buraya da. Ve şimdi sıramızın bir üst sıraya çıkacağımız yere geldik.
Burada yapmış olduğumuz, başlarken yaptığımız birinci sık iğnenin tepesinden tığımızı batalım. Ve buraya bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki aynı boşluğa bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve önümüze gelen bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapacağız artık çantamızın ağız kısmı için. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapalım bir sıra boyunca. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi yapıp yine buraya kadar geleceğiz. Burada da en sonuncu sık iğnemizi yaptıktan sonra buradaki birinci sık iğnemize batarak bir kaydırma yapacağız. Bir zincir çekeceğiz ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yaparak sıralarımıza başlıyoruz. Şimdi ikinci sık iğne sıramızdayız. Ben 2 sıra ya da birkaç sıra daha sık iğne öreceğim. Kaç sıra ördüğümü sık iğneleri örüp geldikten sonra söyleyeceğim. 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra siz istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Ağız kısmındaki sık iğnenin enliliğini uzatabilirsiniz. Ben birkaç sıra daha örüp geleyim. Evet, çantamızın ağız kısmına 4 sıra sık iğne ördüm ben. 1, 2, 3, 4 sıra sık iğnemizi ördüm. Siz eğer daha geniş isterseniz ağız kısmını daha fazla da örebilirsiniz sık iğne sırasını ya da hiç örmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi 4 sıra sık iğnemizi ördükten sonra ipimizi kesiyoruz. Ve bu ilmeğimizi bu şekilde buradan çıkarıyoruz. Ve buradaki birinci sık iğnenin altından şöyle tığımızı takalım. Ve ipimizi çantanın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Ve buradaki en son yapmış olduğumuz sık iğnemizin, buradaki sık iğnemizi bu şekilde iki kanadıyla beraber tığımıza takıyoruz. Ve bu ipimizi tığımıza dolayıp çantanın iç yüzüne doğru çekelim. Bitiş yerlerimiz bu şekilde daha muntazam, daha düzgün oluyor. Ve şimdi bu ucumuzu da burada çantanın iç yüzünde bir tane düğüm atarak buradaki sık iğnelerin altından gizleyeceğiz. Aşağı doğru ya da yana doğru gizleyerek ucumuzu kaybedelim. Fazlalık olan ucumuzu kesebiliriz daha sonra. Bu şekilde ilmeklerin altından yürüterek kaybediyoruz. Bir süre daha yürütelim. Daha sonra fazla gelen ucumuzu kesiyoruz. Bütün uçlarımızı bu şekilde temizleyebiliriz. Şimdi ağız kısmına askısı için isterseniz kendiniz kendi ipinden askı örebilirsiniz. Ya da hazır askılarda kullanabilirsiniz. Ben şimdi şu şekilde bir deri askı vardı bende. Bu askıyı dikeceğim buraya. Ama siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz. Benim bu ipten çok az kaldığı için yetmeyecek askıyı örmeye. Onun için hazır askı tercih ettim. Ama siz kendiniz de örebilirsiniz. Evet, şimdi ben askılarımızı diktikten sonra ne kadar ip kullandığımı ve kaç santim olduğunu çantamızın boyutlarını söyleyeceğim. Askılarımızı dikip geliyorum. Evet, çantamızı bitirdik. Bu şekilde askılarını diktim. Siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz askılarını. Çantamıza 600 gram ip kullandım. Bu ana rengimizin ipi 450 gram olsa yeterli olur bence. Siyah rengimiz beyazdan daha çok gitti. En az beyaz rengimiz gitti. Onlara kaç gram gittiğini bilemiyorum ama toplamda 600 gram ip kullandık. Yani bu ana renginiz en az 500 gram olmalı. Evet, bu renklerimize çok fazla gitmiyor ama ana rengimize çok fazla ipimiz gidiyor. Eğer askısını da kendiniz örecekseniz 500-600 gramdan fazla ana rengimizin ipi olmalı.
Evet, şöyle çantamız kaç santim olmuş onu da bir ölçelim. Şöyle çantamızın eni 53 santim. Çantamızın eni 53 santim. Gayet geniş, kullanışlı bir çantamız oldu. Çantamızın yüksekliği de şu tabanla beraber 49 santim. 49 santim yüksekliği var. 53 santim eni var. Çok geniş bir çantamız oldu. Geniş çanta sevenler için çok güzel oldu. Ama eğer siz bu çanta çok büyük, daha küçük örmek istiyorum diyorsanız 4 tane motif yaparak ortasına o şekilde de yapabilirsiniz. 2 sıra yaparsınız. Beyaz siyah olacak şekilde. Alt sırayı örmezsiniz. Bu şekilde kare küçük bir çanta da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi uyarlayın kendiniz. Ağız kısmına fermuar dikebilirsiniz. Çıt çıt dikebilirsiniz. Kapak yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Astarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde çok geniş bir çantamız oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çantamızı ve örmeyi düşünürsünüz. Çok güzel bir çantamız oldu. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum.